Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde açıklanan Eylül ayına ait cari denge aylık bazda 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 18,44 milyar dolar olmuştu. Altın ve otomotiv ithalatında geçen seneye göre azalışın cari açığı aşağıya doğru çekmesinin devam ettiği görülürken turizm gelirlerindeki artışta cari açığın yıllık bazda gerilemesine katkı sunan kalemlerden oldu. Ayrıca ihracat gelirlerindeki artışta cari açığın düşmesini desteklerken bu dönemde doğrudan yatırımların 1 milyar 86 milyon dolar tutarında olması ve artan portföy yatırımlarında da 1 milyar 219 milyon dolar artış kaydedildiğini gördük. Yabancıların 62 milyon dolar hisse alımı görülürken 189 milyar dolar tahvil satışı gerçekleştirdiğini gördük. Resmi rezervlerde bu ay 5 milyar 589 milyon doları artış yaşanırken dolar Türk lirası tarafında da yükseliş eğiliminin devam ettiğini ve kurdaki yükseliş beklentimi koruduğumu sizlere defalarca vurguluyorum. Dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan menkul kıymet istatistiklerine baktığımızda 5 Kasım haftasında yabancıların 274,4 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdiği görülürken son 2 haftadır yabancı girişlerinin arttığını da görüyorum. Yine yabancıların 37,7 milyon dolarlık tahvil alımı yaparak Merkez Bankası'nın 23 Eylül'deki ilk faiz indiriminden bu yana ilk defa alım yaptıklarını gördük. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 5 Kasım haftasında 1,6 milyar dolar artış ile 125,5 milyar dolar olarak kaydedilirken swap hariç net rezervleri ise eksi bakiyede 35,2 milyar dolar oldu. Yabancıların Türk bankaları ile yaptığı Türk lirası swap miktarı 9 haftada 8,2 milyar dolar azalırken şu anda bu çıkışın ardından swap miktarı 5,4 milyar dolara geriledi. Swap pozisyonu 24 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Kasım ile sona eren haftada 427,9 milyon dolar artış gösterirken toplamda 233 milyar 301 milyon dolara geriledi. Dün Borsa İstanbul 100 endeksi günü 0,06'lık artış ile 1625 seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmi ise 34,2 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %2,96 ile inşaat sektörü olurken en çok gerileyen sektör ise %1,61 ile ulaştırma sektörü oldu. Yurt içerisinde Eylül ayına ait sanayi üretimi yıllık bazda %10 açıklanması beklenirken bunun yanında perakende satış verilerinde yakından takip ediyorum. Sanayi, imalat PMI ve diğer göstergelerdeki artışın Türkiye'nin 3. çeyrekte büyümesinin oldukça pozitif olduğunu bizlere gösterirken dolar Türk lirasında da yükseliş beklentimi koruyorum. Borsa İstanbul 100 endeksinde ise 1605 seviyesi, Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün veri akışı sakindi.
Dolar endeksindeki yükseliş sürerken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah itibariyle %1,57 seviyesine yükselmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun artık kalıcı olacağının piyasalar tarafından anlaşılması ve Fed'in tapering sürecine girmesi küresel bazda güçlü doların egemenliğini sürdürmesini sağlayacakken enflasyon ve faiz baskısı altında olacak olan piyasaların riskli varlıklar dediğimiz hisse senetlerinden de kaçışının hızlanacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri endeksinde düşüş eğilimi önümüzdeki günlerde etkisini artırması beklenirken dün Amerika Birleşik Devletleri borsaları günü karışık bir seyirde kapattı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Güven Endeksi 72,5 gelmesi beklenirken Michigan enflasyon beklentisinde yakından takip ediyorum. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Dün açıklanan Avrupa Komisyonu raporuna göre enerji maliyetlerinin tekrardan dengeye oturması ve tedarik zincirlerindeki görülen aksaklıkların azalmasıyla Euro bölgesi enflasyonu 2023 yılında keskin bir şekilde yavaşlayacağı belirtilirken pandemi sonrası yeniden açılma ve ardından gelen ekonomik toparlanmaya bağlı olarak mevcut yüksek fiyat baskısının hala büyük ölçüde geçici olması bekleniliyor ifadeleri yer aldı. Avrupa Komisyonu 2021 ve 2022 yılı için enflasyon tahminini yükseltirken 2023 yılı tahminini %1,4 olarak açıkladı. Euro-dolar paritesi Amerika Birleşik Devletleri verileri sonrası satışlarını hızlandırırken düşüş eğiliminin de devam edeceğini düşünüyorum. Aşağıda 1,1420 seviyesi önemli destek bölgesi olarak ilk etapta karşımıza çıkarken tepki alımlarının gelip gelmeyeceğini de yakından takip ediyorum. Yükselişlerin bizim için tekrardan satış fırsatı yaratacağını vurgularken Euro Türk lirasında ise yükselişlerine devam ederken yeni rekorların gelmesi sürpriz olmaz. Avrupa borsaları küresel yüksek enflasyon endişelerine rağmen günü yükselişle kapattığını gördük. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında kurda yeni tarihi zirve 10 Türk lirasını test ettiğini gördük. Yükseliş eğilimi Amerika Birleşik Devletleri dolarında yaşanılan değer kazanımı ile birlikte devam ederken dün Eylül ayı cari denge verilerini 1,65 milyar dolar fazla vermesi sonrasında bugün sanayi üretimi ve perakende satışlar yurt içerisinde yakından takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Michigan tüketici güveni verisi açıklanacakken yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10 Türk lirası ve 10,25 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,90 ve 9,86 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise çaprazda dün paritede yaşanılan geri çekilmeye rağmen 11,5 Türk lirası seviyesinin yükselişi sonrasında test ettiğini gördük. Özellikle paritede yaşanılan geri çekilme yükseliş hareketini baskılamayı sürdürürken Avrupa ve Türkiye'de bugün sanayi üretim verisini yakından takip ediyorum. Ayrıca yurt içerisinde perakende satışlar verisini de yakından takipteyim. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 11,50 ve 11,75 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları.
olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 11,38 ve 11,30 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a